Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda farklı projelerinizde kullanabileceğiniz tığ işi mozaik desenli kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif deseninde Himalaya Himagurumi koton marka ipler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise deseni 2.75 mm tığ ile öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına mavi renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan yapalım. 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Aralarında 2 zincir olacak şekilde halkanın içerisine toplam 4 tane grup oluşturduk. 2 zincir, ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Üç zincir, alttaki iki trabzanın tepesine yan yana 2 tane ikili trabzan yapalım ve son trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. İkinci sıradan itibaren mavi ve beyaz rengi aynı anda kullanarak devam edeceğiz. Mavi ipi alttan yürütmeye devam ederek köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Son trabzanı yaparken mavi renge geçiş yapalım. Beyaz ipi alttan yürütmeye devam ederek alttaki 3 tane trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Ve 3. trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Sonraki köşeyi oluşturmak için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Son trabzanı yaparken tekrar mavi renge geçiş yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son köşeyi oluşturmak için beyaz renkle 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve ikinci trabzanı yaparken tekrar mavi renge geçiş yapalım. İlk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana önce 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki köşede bulunan beyaz birinci trabzanın tepesine ikili trabzan yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Bir tane ikili trabzan, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim ve 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım.
Bir tane daha beyaz renk ile ikili trabzan yaparken tekrar mavi renge geçiş yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz 3 tane mavi trabzanı sağdan ve soldan bir tane daha ikili trabzan yaparak toplam mavi renk ile 5 tane ikili trabzana çıkartmış olacağız 3. sırada. Beşinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Köşeden önce bir tane ikili trabzan. Köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Köşeden sonra bir tane daha beyaz renk ile ikili trabzan yaparken mavi renge geçiş yapalım ve bu kenarda yapmış olduğumuz işlemi tekrar ederek yan yana mavi renk ile 5 tane ikili trabzan yapalım. Ve tekrar beyaz renge geçiş yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son köşeyi oluşturduktan sonra bir tane daha beyaz renk ile ikili trabzan yaparken mavi renge geçiş yapacağız. Son trabzanı da mavi ile yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Her sırada desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. Bir alt sırada yapmış olduğumuz mavi trabzan gruplarının sağ tarafından ve sol tarafından bir tane ikili trabzan yaparak altta yapmış olduğumuz mavi trabzan sayısını 2 adet yükselterek devam edeceğiz. Bakın ikinci sırada 3 tane trabzan yapmıştık. Bir üst sırada sağdan ve soldan bir tane daha yaptığımız için toplam 5 tane mavi ikili trabzan yaptık. Bu sırada sağdan bir trabzan, soldan bir trabzan yaptığımız zaman mavi trabzan sayısı 7'ye çıkmış olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın son alttaki mavi trabzandan sonraki trabzanın tepesine tekrar mavi yaparken ikinci renge yani beyaz renge geçiş yapıyoruz. Köşeye kadar beyaz renk ile devam ediyoruz. Köşelerde daima alttaki işlemi tekrar edeceğiz. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Yan yana 2 tane beyaz renk ile ikili trabzan yapalım. Ve son trabzanı yaparken bakın burada bir tane mavi renk sırasını artıracağımız için maviye geçiş yapalım. Ve yan yana toplam 7 tane ikili trabzan yapalım. Yedinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım ve köşeye kadar beyaz renk ile 2 tane ikili trabzan yapalım. Köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim.
Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son köşeyi de yaptık. Ve yan yana 2 tane ikili trabzan yapacağız. Ve ikinci trabzanı yaparken mavi renk sırasını 9'a çıkartmak için mavi renge geçiş yapalım. Yan yana 2 tane mavi ile ikili trabzan yapalım. Son trabzanı yaptıktan sonra da ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir. Alttaki mavi 7 trabzanın sağ tarafına bir tane, sol tarafına bir tane ve toplam 9 tane yan yana ikili trabzan yapacağız. Son trabzanı yaparken tekrar beyaz renge geçiş yapalım ve köşeye kadar beyaz renk ile yan yana ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Beyaz renk ile maviye gelene kadar yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Ve yan yana toplam 9 tane ikili trabzan yapalım. Dokuzuncuyu yaparken beyaz rengi geçiş yapalım. Köşeye kadar da yan yana ikili trabzan yapalım. 3 tane. Köşeye de alt sıradaki işlemi tekrar edelim ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman köşeye 2 tane ikili trabzan yaptık ve yan yana 3 tane beyaz renk ile ikili trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken maviye geçiş yapalım ve toplam trabzan sayısını 9'a tamamlamak için sıra sonuna kadar yan yana ikili trabzan yapalım. Bakın sıranın sonunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzanı elde etmiş olduk. Beyaz renk ile işimiz kalmadığı için burada kesebiliriz arkadaşlar. Eğer daha büyük bir motif yapmak isterseniz aynı mantık ile beyaz rengi kesmeden üst sıralara geçiş yapabilir. Yine sağ taraftan ve sol taraftan birer tane trabzan artırarak yukarıya doğru yükseltebilirsiniz. Ve son trabzanı yaptıktan sonra ipi burada keselim. Gizli birleştirme yaparak motifimizi tamamlayalım. Bu ipi de arka taraftan düğüm yaptıktan sonra ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz. Evet, böylelikle
motifin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. İsterseniz motifinizin son sırasında sadece mavi renk ile ikili trabzan yapabilir ya da sadece beyaz renk ile ikili trabzan yaparak çerçeve görüntüsü de oluşturabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.